Bozkır'ın kalbinde, göklerin maviliğiyle toprağın bereketi arasında yükselen, dalları semaları kucaklayan, kökleri yeraltı dünyasının derinliklerine uzanan kadim bir sır saklıydı. Hayat ağacı ya da diğer adıyla yaşam ağacı. Türk mitolojisinin kozmolojisinde merkezi bir yer tutan bu kutsal ağaç, evrenin ve yaşamın sonsuz döngüsünün, her şeyin birbirine bağlılığının en güçlü simgesiydi. O sadece bir ağaç değil, aynı zamanda varoluşun omurgası, ruhların yoldaki rehberi, dünyaların birleştiği kutsal eksendi. Hayat ağacının gövdesi, orta dünyayı, yani insanların yaşadığı alemi temsil ederdi. Dalları, Ulu Tengri'nin ve diğer iyi ruhların mekanı olan üst dünyaya doğru yükselir. Bilgeliği ve ilahi lütfu yeryüzüne taşırdı. Kökleri ise alt dünyaya uzanır. Erlik Han'ın hüküm sürdüğü bu diyarda, ölülerin ruhlarıyla ve yeraltı sularıyla bağlantı kurardı. Bu üç dünya, hayat ağacı aracılığıyla kesintisiz bir bağ içindeydi. Ruhlar dallarından göğe yükselir, köklerinden ölüler diyarına iner, insanlığın kaderi onun üzerinde yazılıydı. Her bir yaprağı bir canı, her bir dalı bir kuşağı temsil ederdi. Ağacın meyveleri, ölümsüzlük ve bilgelik sunar, ruhların besini olurdu. Türk şamanları, transa geçerek ruhlarını bu ağacın dallarında yolculuğa çıkarır. İlahi mesajları alır. Tanrılarla ve ataların ruhlarıyla iletişim kurarlardı. Ağacın tepesinde, genellikle kartal gibi kutsal bir kuşun yuva yaptığına inanılır. Bu kuş, dünyalar arasında haber taşıyan, ilahi iradenin elçisi sayılırdı. Ağacın köklerinde ise yeraltı dünyasının bekçileri olan yılanlar veya sembolik hayvanlar yaşardı. Hayat ağacı, evrenin omurgasını oluştururken, onun eteklerinde, köklerinde ve dallarında tüm doğada yaşayan sayısız ruh, yani iyeler vardı. Türk mitolojisinde doğanın her bir parçası canlı ve ruh sahibiydi. Dağlar, sular, ormanlar, ağaçlar, rüzgarlar, ateş, her birinin kendine ait bir ruhu, bir iyesi bulunurdu. Göçebe Bozkır insanı için su, hayat demekti. Nehirler, göller, pınarlar kutsaldı ve onlara saygı gösterilirdi. Su iyeleri, suların bereketini, arındırıcı gücünü temsil ederdi. İnsanlar suya kirli ellerle dokunmaktan, suyu kirletmekten kaçınır. Suya girerken veya sudan geçerken suya saygılarını sunarlardı. Özellikle su ana, su kaynaklarını korur, onlara zarar verenleri cezalandırır. Cömert davrananlara ise bereket verirdi. Toprak, insanların yaşadığı, beslendiği ve son durağı olan kutsal bir unsurdu. Yer iyeleri, toprağın verimliliğinden, mahsullerin büyümesinden sorumluydu. İnsanlar toprağa karşı daima saygılı olmalı, onu incitmemeliydi. Yer ana, bazen insanların yaşadığı çadırlara girip iyilikler dağıtan, bazen de yaramazlık yapanlara ders veren bir figür olarak düşünülürdü. Heybetli dağlar, göklerle yeryüzü arasında bir köprü, ruhların ve kutsal varlıkların meskeni olarak görülürdü. Dağ iyeleri, avcıların ve yolcuların koruyucusuydu. Dağlara çıkmadan önce izin istenir, avdan sonra şükran sunulurdu. Hayat ağacının genel konseptinden ayrı olarak, her bir ağacın da kendi iyeleri olduğuna inanılırdı. Özellikle ulu ve yaşlı ağaçlar kutsal kabul edilir. Dilek ağaçları olarak ziyaret edilir. Üzerlerine bezler bağlanarak dilekler dilenirdi. Evin ve ocağın ruhuydu. Aileyi, evi ve ateşi korurdu. Ona saygı gösterilmeyen evlerden bereket kaçar, huzursuzluk başlardı. Türk insanı için bu iyeler, doğanın canlılığını ve ruhsallığını somutlaştırırdı. Onlarla uyum içinde yaşamak, doğaya saygı duymak, evrenin dengesini korumak anlamına geliyordu. Her biriye, hayat ağacının geniş ekosisteminin bir parçasıydı. Ağacın köklerinden fışkıran sular su iyelerini besler, dallarının gölgesinde ağaç iyeleri barınır. Tüm bu döngü, evrenin sürekli devinimini ve yaşamın kutsallığını gözler önüne sererdi. Hayat ağacı ve sayısız iyeler, Türklerin kadim dünya görüşünde, her şeyin birbirine bağlı olduğu, ruhsal bir bütünlüğün var olduğu inancını pekiştirir. Onlar,
Bozkır'ın sessiz fısıltılarında, rüzgarın şarkısında ve suların şırıltısında hala varlıklarını hissettiren, yaşamın ve doğanın ebedi ruhlarıdır.